Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok hoş, çok güzel bir bebek ya da çocuklar için roba yapımı anlatacağım. Baştan sona detaylı bir şekilde anlatacaktım ama robasında ayrıyeten bir videosu olsun istedim. Çünkü siz altına dilediğiniz, istediğiniz bir model varsa onu uygulayabilirsiniz diye. Ben de çok yakın zamanda inşallah yeleğin tamamını paylaşacağım. İp olarak kalın 100 gram 250 metre bir ip kullanacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şiş olarak da 3,5 numara şiş kullanacağım. Ne kadarlık bebek ve çocuklar olur diye sorarsanız. Dediğim gibi ipim bir tık kalın, şişim bir tık kalın olduğu için 6 ay, 1,5 yaş, hatta 2 yaşa kadar olabilir. Elinizin sıkılığı, genişliği de önemli. Eğer ipiniz ince ise 3 ay, 1 yaş arası rahatlıkla olur. Misinalı şiş kullanacağım arkadaşlar. Misinalı şiş tavsiye ederim. Çok rahat, çok kolay oluyor. İlmeklerinizi başka şişe aktarmaya ya da ipek aktarmaya gerek kalmıyor. 76 ilmek atarak başlayacağım. Detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Benimle birlikte ilk defa yapacak olanlar bile kolaylıkla yapabilir. Roba artırmalarında ajurlu bir şekilde yapacağım ki daha detaylı bir anlatım olsun. Evet, şöyle ipimi düzelteyim. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi çektim gelmedi, geri düzeltmek zorunda kaldım. 76 tek sayı 76 ilmek atalım arkadaşlar. Evet. 76 tane ilmeğimizi atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, 76 tane ilmeğimi attım. Şimdi haroşa öreceğim. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Siz kendi bildiğiniz gibi de örebilirsiniz. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. İpi kendime doğru alıyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Kenara düzgün olsun. Ve yine haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, bu şekilde haroşa öreceğiz. 4 sıra haroşa görüntüsü olsun arkadaşlar. 4 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 1 2 3 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Artık roba artırmasına başlayacağız. Roba artırması yaparken işaretleyici koymayacağım arkadaşlar. Çünkü ajurlu, yani delikli bir roba artırması yapacağız. Yani yerleri belli olacak. Bu sırada düğme iliğimizi de açacağız. Kenar pat olarak kenar bandını 7 ilmek olarak ayarlayacağım. Şöyle haroşayı ters örenler için ilk ilmeğimi örmeden aldığım haroşa olacak. Dediğim gibi 7 ilmek. Evet, 3 ilmek ördüm. Burada düğme için bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 5 oldu. 6 7. 7 ilmek haroşadan sonra 8 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, ön için toplamda 15 ilmek ayırmış olduk. Beraber sayalım. 3 6 9 12 15. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kol için 10 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Arka için 22 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22 ilmek ördüm arka için. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, kol için 10 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, 8 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalan 7 ilmeğim de haroşa. Evet, kalan ilmeklerimi de örüp birinci artırma sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde baştaki 7 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ters örerek ilerliyorum. 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Artırdığımız ilmekler de ters. Roba artırmalarımız da ters. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ilerleyelim. Evet, son 7 ilmek kaldı. Onları da haroşa olarak örüyorum. Evet, arka yüzden sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde ikinci artırma sıramdayım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. Artırdığım ilmeği görene kadar bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Saymamıza gerek yok. Şöyle bakın. Bir alttaki artırdığım ilmek, onun öncesindeyim. Bir doladım. Bir alttaki artırdığım ilmeği örüyorum. Düz örüyorum. 1. Ortadaki ilmeğim 2. Bir alttaki artırdığım ilmek 3. 3 tane düz ördüm. Bir doladım. Ve düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, şimdi karşımda bir altta artırdığım ilmek var. Gördüğünüz gibi onun öncesinde bir doladım. Bir alttaki artırdığım ilmeği örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği örüyorum. 3 oldu. Bir doladım. 3 tane düz ördüm. Bir doladım. Düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar öreceğim. Evet, karşında bakın bir alttaki artırdığım ilmek var. Onun öncesinde bir doladım. 3 tane düz ördüm. Bir doladım. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet, karşında bir alttaki artırdığım ilmek var. Öncesinde bir doladım. 3 düz ördüm. Bir doladım. Ve son 7 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de 6, 7 haroşa olarak örüyorum. Evet. Roba artırmam bu şekilde olacak. 2 ve 2 yani 2 ajurlu olacak arkadaşlar. Bir sonraki ön yüzde tekrar başa dönmüş olacağız. Çevirdim, arka yüzdeyiz. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve ters örerek ilerliyorum. Artırdığımız ilmekler de ters. Artırma ilmeklerimiz de ters. Son 7 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim.
Evet, son 7 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Evet. Ön yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra düz örerek ilerliyorum. Yine de sizin için sayayım. 7 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir alttaki artırdığım ilmek karşımda ama dediğim gibi ikili ve ajur şeklinde robamız olacak. O yüzden bir alttaki artırdığım ilmeği örüyorum. Sıradakini de örüyorum. Ortada bir ilmeğimiz, bakın sabit olan artırma ilmeğimiz. Onun öncesinde bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Ortadaki sabit ilmeğim hem öncesinde hem sonrasında artırma yapmış oldum ve yine düz örerek ilerliyorum. Diğer artırma ilmeğimi ya da artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, şöyle bakın. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onu örüyorum. 1. Ondan sonra bir tane daha örüyorum. 2. Tam ortadaki ilmek artırma ilmeğim. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım ve yine düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, şöyle bakın. Bir alttaki artırdığım ilmek karşımda. Onu örüyorum. Bir sonrakinde örüyorum. 2 oldu. Karşımda o sabit ilmeğim, bakın ortadaki sabit ilmeğim var. Öncesinde bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım ve yine düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, gördüğünüz gibi bir alttaki artırdığım ilmek karşımda. Onu örüyorum. Bir sonrakinde örüyorum. Ortadaki sabit ilmeğim var. Roba artırma ilmeğim. Öncesinde bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Evet, kalan 7 ilmek haroşamı da örüp sıramı tamamlıyorum. Şöyle bakın. Çevirdim. Arka yüzde hep aynı şekilde öreceğiz. Baştaki 7 ilmek haroşa, sondaki 7 ilmek haroşa, ortadaki ilmeklerimiz, diğer ilmeklerimiz ters olarak örülecek. 7 ilmek haroşamı ördüm. Ortadaki ilmeklerimi ters örüyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, arka yüzde son 7 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Evet, burada kısa satır uygulaması yapacağız arkadaşlar ama düğme elinden 5 sıra haroşa ördükten sonra, bakın düğme elinden sonra 3 sıra haroşa ördük. 5 sıra olsun. Ondan sonra yapacağız. Evet, 7 ilmek haroşamı örüyorum ve düz örerek ilerliyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar düz örerek ilerliyorum. Hızlı ördüğümü düşünüyorsanız sağ üst köşede 3 nokta var. Oradan hız ayarını yavaşlatabilirsiniz. Evet, bir alttaki artırdığım ilmek karşımda. Öncesinde bir doladım. Artırdığım ilmeği örüyorum 1. Ortadaki ilmeğim 2. Diğer artırdığım ilmeği ördüm 3. 3 düzden sonra bir doladım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar.
Evet, bakın karşımda bir alttaki artırdığım ilmek var. Öncesinde bir doladım. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, şöyle. Karşında bir alttaki artırdığım ilmek var. Bir doladım. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Evet, karşında bir alttaki artırdığım ilmek var. Gördüğünüz gibi ajur kendisini belli ediyor. Bir doladım, 3 düz ördüm. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüzde dediğim gibi hep aynı şekilde örülecek. Baştaki 7 ilmek haroşa, ortadaki ilmekler ters, sondaki 7 ilmek haroşa. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Eminim artık anladınız. Ve düz örerek ilerliyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, bakıyorum, bakın 2 tane artırma yapmışız arka arkaya. Şimdi demek oluyor ki tekrar bu ortadaki sabit ilmeğin yanında yapacağız. Bakın. Alttaki de 1 2 tane olunca tekrar başladık. Bu üstteki de 1 2 oldu. Tekrar başlayacağız. Burada 2 ilmeğin, bakın bir alttaki artırdığım ilmeği ördüm. Bir tane daha ördüm. Yani 2 ilmek ördük ve bir doladık. Ortadaki sabit ilmeğimi düz ördüm, bir doladım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar örüyorum. Evet, bakın bir alttaki artırdığım ilmek bu. 2 tane olmuş. Burada da aynı şekilde artırdığım ilmeği, yanındaki ilmeği ördüm. Ortadaki sabit ilmeğim bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Eminim artık anlarsınız, bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu sıramızı tamamlayalım. Sırayı tamamlayalım. Dediğim gibi burada yaptığımız gibi diğerleri de aynı şekilde olacak. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de yine aynı şekilde örelim. Burada kısa satır uygulaması yapacağız. Onu göstereceğim size. Evet, arka yüzden de ördüm. Sırayı tamamladım. Şöyle. Bakın, düğme iliğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa ördük. Siz hep bu şekilde yaparsınız. Düğme iliğinden sonra 5 sıra haroşa ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu işlemi neden yapıyorum arkadaşlar? Biliyorsunuz haroşalar kasıyor. Düz örgü haroşaya göre daha ileride devam ediyor. O yüzden yapacağız, ama yapılsa güzel olur. Yapılmasa da olur ama yapılsa çok hoş, çok güzel olur arkadaşlar. 7 ilmek haroşadan sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ve çeviriyorum. Çevirdim. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Yani 8. ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Buradaki 7 ilmeği bir sıra fazla örmüş olduk. Yani 2 sıra arkalı önlü 2 sıra. Çevirdim. Ön yüzdeyim.
İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra bakın bu düz ilmeğin etrafına geçmiştik. Onu örmeden sağ işimi alıyorum. O etrafına geçtiğim bakın ipi de alıyorum. Şöyle bunları bu ikisini sol işime aktarıyorum ama düz ilmek yukarıda olacak şekilde böyle ikisini bir düz olarak örüyorum ki şekli güzel olsun. Böyle. Ve örgüme devam ediyorum. Evet. Bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm karşımda. Onun öncesinde bir doladım. 3 tane düz ördüm. Bir doladım. Bakın şeklini alıyor. Ve düz örerek ilerliyorum. Artık roba artırmasını bilirsiniz. 2 tane olunca bakın bir sonraki ön yüzde tekrar ortadaki ilmeğin hem sağında hem solunda artırma yapacağız. Evet, sıranın sonuna gelelim arkadaşlar. Bu sırayı tamamlayalım. Bu tarafta da kısa satır uygulaması yapacağız. Evet, burada sıranın sonunda 7 ilmek haroşamı örüyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Çevirdim. Arka yüzde yapacağız burayı. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. 8. ilmeği. Sonra çevirdim. Şöyle bu ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Bakın. Ve kalan 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, şekli bu. Bakın. Burası ayrık duruyor. Birazdan düzelteceğiz. Çevirdim arka yüzden. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ işimi aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Burada bakın 8. ilmeği örmeden aldım. Arkadan bakın beline dolanan ilmeği de alıyorum. İpi de alıyorum. Şöyle. Burada şöyle bu ters ilmek arkada kalacak şekilde bunu da önüne getirdim. İpimi öne aldım. Bu ikisini bir bu şekilde ters örüyorum. Bakın bu beline dolanan ilmek önde olsun. İpi kendime doğru alıp bu şekilde ikisini bir ters örüyorum. Ki ön yüzde çirkin görüntü olmasın. Ve ters örerek ilerliyorum. Şöyle bakın. Hiç belli olmuyor. Evet, sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim size göstereyim. Dediğim gibi düğmeliden sonra 5 sıra haroşa ördükten sonra kısa satır uygulaması yaptık. Bir sonraki düğme iliğini ne zaman açalım? Şöyle bu aradaki haroşaları sayarsınız arkadaşlar. 3, 6, 7 sıra olmuş. 13 sırada bir açılabilir. İpiniz ince ise 14 sıra ördükten sonra düğme iliği açabilirsiniz. Böyle sonra da düğme iliğinden sonra 5 sıra haroşa olduktan sonra buradaki yaptığımız işlem gibi kısa satır uygulaması yaparsınız arkadaşlar. Şart değil ama örgünüz güzel durur. Evet, burada ne yapacağız? Bakın tekrardan hatta burayı göstereyim, biraz daha öreyim. Eminim anladınız ama ilk defa yapacak olanlar için şöyle 7 ilmek haroşamı örüyorum. Sonra düz örerek ilerliyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, bakın bir alttaki artırdığım ilmek bu. 2 tane olmuş. Demek ki ortadaki ilmeğin, bakın bu 2 ilmeğimi örüyorum. Ortadaki ilmeğin hem sağında artırıyorum. Ortadaki ilmeğimi örüyorum. Hem solunda artırma yapıyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Şöyle altta yaptığımız gibi bakın 1, 2, 3 defa uygulamışız. Bu şekilde devam edeceğiz.
ne kadar öreceğiz? Toplamda 18 sanırım, dur bir bakayım da. Evet, bu kanatlar arkadaşlar 8 ya da 7 tane, pardon, 9 ya da 8 tane olana kadar olacak. Ya 18 ya da 16 olur arkadaşlar. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa artırma yapmışız. Ben öreyim arkadaşlar. Çünkü bu ipi ilk defa örüyorum. 3,5 numara ilk defa kullanıyorum. Ben öreyim, size boyut olarak da vereceğim. Dediğim gibi dilerseniz 18 defa artırma yapın. Dilerseniz 16. Evet. Ben tamamlayacağım arkadaşlar. Sonrasını size göstereceğim. Evet, roba artırmalarımı tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artırmalarımda toplamda 18 defa artırma yaptım. Şöyle desen olarak sayarsak da 9 desen artırma yapmış oldum. Size santim olarak vermek istiyorum. Şöyle 12 santim. Şöyle göstereyim. Şuradan da göstereyim. Evet, 12 santim olmuş gördüğünüz gibi. Şişimde toplamda 220 tane ilmeğim var. Şimdi ne yapacağız? Şöyle şuraya kadar gelip kol ayıracağız arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Önler 33 ilmek. Kol 46 ilmek. Arkada 58 ilmek oldu. Artırma ilmeklerimde birer tane. Dediğim gibi toplamda 220 tane ilmeğim var. Evet, şimdi ne yapacağız? Dediğim gibi kol üzerine 4 sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz. Ön için 33 ilmeğimizi örelim arkadaşlar. Benimle aynı boyutta örenler 33 ilmeğimizi örelim. Bakın, diğer iliğimi açtım. Şöyle arada 3, 6, 9, 12, 13 sıra haroşa örmüşüm. Düğme iliğinden sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördükten sonra yine kısa satır uygulaması yapmayı unutmadım. Evet, 33 tane ilmeğimizi örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, ön için 33 ilmeğimi ördüm. Burada şimdi karşında artırma ilmeğim var. Onu da kola katacağım arkadaşlar. Dilerseniz işaretleyici de koyabiliriz. Şöyle alayım ben. Evet, 33 ilmekten sonra şöyle işaretleyicimi aldım. Buraya yerleştiriyorum. Siz dilerseniz yerleştirmeye de bilirsiniz. Yani bu ilmeği, artırma ilmeğimizi kola katacağız. 48 ilmek olacak. Haroşa öreceğim. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz ördüğüm için düz örerek ilerliyorum. Evet, kol için 48 tane ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Artırma ilmeğimizi de içine katacağız. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, 48 tane ilmeğimi ördüm. Dediğim gibi artırma ilmeğimi de kattım. Şimdi çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, kol ilmeklerimiz 48 tane oldu. 48 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Evet. Bu şekilde 48 ilmeğimizi örelim. Evet, 48. ilmeğimi de örüyorum. İşaretleyicimi de gördüm zaten. Şöyle çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yine haroşa olarak örüyorum. Bakın, bir sıra haroşam oluştu bile. Dilerseniz arkadaşlar, eğer ki siz misinalı şişle örmüyorsanız diğer ilmekleri farklı bir şişe ya da ipi alabilirsiniz. Evet, 4 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonra kesimimizi yapacağız. 4'e tamamlayalım. Gördüğünüz gibi 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. İsterseniz 5 sırada örebilirsiniz. Şimdi kesim yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimi yönünü çevirdim. Sol şişimi aktardım.
ve ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Evet, tamamen kol ilmeklerimizi keselim. Tamamlayıp döneceğim. Evet, kesimimi tamamlamak üzereyim. Şöyle son 2 ilmeğim kaldı. Onun da ikisini bir örüyorum. Evet, kol için ilmeklerimizi kestik. Şimdi ne yapacağız? Burayı tığla birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle düz kısmı iç tarafta olacak şekilde ikiye katladım. Bakın tersi bana bakıyor. Tığla dikeceğim arkadaşlar. Tığla birleştirme yapacağım. Daha pratik olacak. Şöyle. İlmeğimi genişlettim. Bu taraftan bakın. Tığla yardımıyla buraya giriyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. Sıradaki yuvaya bakın. Giriyorum. Şöyle. Şöyle alttaki yuvaya. Karşıdakine de giriyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Sıradaki yuvaya bakın. 2 tel olacak şekilde batıyorum. Karşıdakine de batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Biraz ilmeğimizi genişletelim. Sıradakine bakın. Bu şekilde giriyorum. Alttan ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Sık iğne de yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Bakın. İkisine iki parçaya birlikte batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. 2 parçaya bakın. Birden batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Şöyle bakın. Şurada artık yan kısım kalmadı. Şuradan şuraya, şuradan da şöyle şuraya mı girsem, delik oluşmasın istiyorum. Şuraya giriyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Burada ilmeğimi genişlettim. Bunu sağ şişime alıyorum. Artık bitti. Şöyle sağ şişime hatta bir tane zincir çekeyim ondan. Şey olmasın. Altta kalmasın. Şöyle. En son bir zincir çekiyorum, ilmeğimi alıyorum. Orada bir artırma yapmış olduk. Ve arka ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Düz örerek ilerliyorum. Burada çirkin görüntü varsa düzeltebilirsiniz sizinkinde de. Şöyle şunu sonra çevirip örerim. Sorun olmaz. Arka yüzden. Bakın. Arka bedeni düz örerek ilerliyorum. Diğer kol evine gelene kadar. Arkası 58 ilmek diye hatırlıyorum. Ne yapacağız? Nereye kadar öreceğiz? Buradaki artırma ilmeğine kadar örelim. Evet, arka beden için 58 ilmeğimi ördüm. Artırma ilmeğim sol şişimde. Buraya yine işaretleyici koymak istiyorum. Şöyle şişime geçirdim. 48 ilmek örüyoruz arkadaşlar. Diğer artırma ilmeğimi de içine alacağım. Dediğim gibi diğerini yaptığımız gibi aynı şekilde 4 sıra haroşa örüp keseceğiz. Şöyle buradaki artırma ilmeğime kadar öreceğim arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Evet, artırma ilmeğimi de ördüm. 48 ilmeğimi örmüş oldum. Şimdi çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, 48 ilmeğimizi 4 sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz. Dilerseniz geriye alabilirsiniz. Diğer kolu ördüğümüz gibi öreceğiz. 4 sıra ördükten sonra kesimimizi yapalım arkadaşlar. Yine dikimini tığla beraber yapalım. 4 sıra örüp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra haroşa ördüm ve kesimini yaptım. Şöyle yine düz tarafı içte kalacak şekilde ikiye katladım. Tığ yardımıyla şöyle şuraya giriyorum arkadaşlar. İlmeğimi buradan yukarıya çekiyorum. Ve tığ yardımıyla birleştireceğim. Şöyle burada bir zincir de çekebiliriz. Hemen sıradaki yan taraf yuvasına
Hem buna hem diğerine ikisine bir batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İki parçaya birden batarak birleştiriyoruz. Evet, şöyle. Buradan bakın şuraya batacağım. Buradan da şuraya batacağım. Yeterli diye düşünüyorum. Ve burada bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle. İlmeğimi sağ içime aldım. Burada bir tane artırma yapmış olduk. Gördüğünüz gibi. Ve düz örerek ilerliyorum. Sıramızı tamamlayalım. Kollarımızı oluşturduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi robamız da bitmiş oldu. Çok hoş, çok güzel oldu. Kol genişliği de gayet ideal. Böyle bunun altına dilediğiniz modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Benimle aynı modeli yapmak isterseniz de inşallah en yakın zamanda tamamını paylaşacağım arkadaşlar. Böyle bu şekilde. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.